Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu küçük gülleri yapacağız. Bakın çok güzel oluyor. Malzemelerimize baktığımızda ben bütün çiçeklerimde pamuklu ip tercih ediyorum. Tığ olarak 2 numara 2 milimlik bir tığ kullandım. Şu yaprak kısımlarında 0,4 milimlik bir tel kullandım. Çiçek teli diye geçiyor. Hobi malzemesi satılan yerlerde bulabilirsiniz. Gülümüzün bu kısmında da bakın şöyle şu kısımda 1 milimlik bir telim var. Onu kullanıyorum. Şöyle şu kalınlıkta 1 milimlik. Bunu kullandım. Elinizde yoksa bu ince teli ikiye katlayıp da kullanabilirsiniz. Sonrasında sap kısmı için şöyle bir çiçek telim var. Bakın bu şekilde 2 milimlik bir tel bu da. Bunu kullanıyoruz. Yapıştırmak için de son olarak sıcak silikon kullandık. Malzemelerimiz bu şekilde. Hemen yapımına başlayabiliriz. Ben yine üst kısma yazacağım. Neler yaptığımı, hangi işlemler uyguladığımı. Takıldığınız yerde oradan da takip edebilirsiniz. Hiç anlamadığınız bir yer olursa da yorumlarda yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım inşallah. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet, kırmızı ipimi aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Bakın şu şekilde zincir başlangıcımı oluşturuyorum. Şöyle tuttum. Evet. Şimdi 25 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24 ve 25. Evet. Şimdi bu zincirlerin üzerlerini teker teker dolduracağız. Nasıl yapıyoruz? Bakın en son yaptığımız zincirin bir yanına değil, bir yanına batıyoruz. Yani sondan 3. zincire batarak başlıyoruz. Sondan 3. zincir yani 25, 24, 23. zincirimize batacağız. Şu şekilde bir kere doladım. İkili trabzan yapacağız. Battım bu şekilde. Tığımda 3 tane ilmeğim oldu. Bunu 2 seferde çekiyorum. İkisini bir çektim. Kalan 2 tane var. Bu ikisini de tek seferde çekiyorum. İkili trabzan yapmış olduk. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Tığımın başına bir kere doladım. Aynı yere bakın aynı zincire batıyoruz. Battım ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 seferde çektim. Tığımın başına bir kere doluyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz yani. Bakın 3 tane ilmeğim var tığımda. 2 seferde çekiyorum. İkisini bir çektim. Kalan ikisini de tek seferde çektim. Evet. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane bakın hemen şuraya yan zincire tığın başına bir kere doluyorum ve bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Bu üçünü birden çekiyoruz. Tekli trabzan da deniliyor buna. Tek seferde çekiyoruz çünkü. Bakın bir tane tekli trabzan yaptım. Şimdi bir tane zincirimi atlıyorum. Bir yana geçiyorum. Yine aynı şekilde aynı yere 3 tane üçlü trabzan, ikili trabzan yapıyoruz. Bir tanesini atladım. Bakın şunu atladım. Hemen onun yanındakine geçiyorum. Battım ve 3 tane ikili trabzan aynı yere. İlk bir tane ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Ve üçüncü ikili trabzanım. Aynı yere 3 tane yaptık. Şimdi tığıma bir kere doluyorum ipimi. Yan tarafa geçiyorum ve bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bakın tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Bunun üçünü birden çekiyorum tek seferde. Bu şekilde. Bütün ilmeklerin üzerlerini, bütün zincirlerin üzerlerini aynı şekilde aynı işlemleri uygulayarak tamamlıyoruz. Toplam 8 tane bu parçalardan yapmış olacağız. Şu an 2 tanesini yaptık biz. Bundan 8 tane uygulamış olacağız. 6 tane daha yapalım. Sıra sonunda buluşalım. Evet, bakın bu şekilde 8 parça oluşturdum. Yani aynı işlemi 8 kere tekrarlamış oldum diyeyim. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bunun için de 3 tane zincir çekiyoruz. Sonuncu yapmıştım ya, onun üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 1 2
ve 3. Ve örgümü şu şekilde çeviriyorum. Şimdi bu taraftan örmeye devam ediyoruz. Burada tığımın başına yine bir kere doladım. İpimi ikili trabzan yapacağız. Aynı yere bakın, zincir yaptığım yerin dibinden şöyle tutarsanız daha iyi görürsünüz. Hani karıştırıyorsanız eğer. Hemen şurada bakın, ilmeğimiz belli. Buraya batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tam da 3 tane ilmeğim var. 2 seferde çekiyorum. Bir tane yaptım. Şimdi yine tığımı bir kere doluyorum. Yan tarafa geçiyorum. Bakın şöyle görünüyor. Battım. Burada aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane yaptım. Aynı yere ikinci yapıyorum. Evet. Şimdi yine bir kere doladım. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Geçmeden önce 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. 2 zincir çektim. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın yan tarafa hemen battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Bir tane daha göstereyim. Şimdi tam bir kere doladım ipimi. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Şimdi yine bir kere doladım. Yan tarafa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Ve yan tarafa bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın, hep aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Bakın, bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane yan tarafa ikili trabzan, 2 tane zincir çekip sık iğne ile bitiriyoruz. Bakın bu şekilde bütün sıraya aynı işlemleri uygulayarak devam ediyorum ve ipimi kesiyorum. Bu parçasını tamamlamış olacağız. Bitirip gelelim. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Kırmızı parçamız böyle oluyor. Hemen yeşil parçamıza geçelim. Yani şöyle göstereyim. Gülümüzün şu alt kısmına geçiyoruz. Bunun için de sihirli halka yaparak başlıyorum. Şu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu ipimi biraz çekiyorum. Evet. Şimdi sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle battım. Bir sık iğne, 2, 3, 4 ve 5. Şu ipimi çekiyorum. Orta kısmı tamamen kapatmıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın şöyle. 2 dalından birden batıyorum sık iğnemizin ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle direkt çekiyoruz yani. Evet. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Zincir yaptığım yerden başlayarak artırma yapıyorum bu sırada hep. Hemen aynı yerden battım. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı yere bir tane daha sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Yan tarafa da aynı şekilde 1, aynı yere 2. Bu şekilde artırma yaparak devam ediyoruz. 1, aynı yere 2. 4 tane artırma yaptım. Son artırmamı yapıyorum. Evet. Aynı yere 2 tane artırma yaptım ve sık iğne yaptım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Bakın hemen burada. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet. Şimdi 3. sıramıza geçtik. Bu sırada artık uç kısımlarını oluşturuyoruz. Bir zincir çekmiştim. Bunu 5'e tamamlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. Hemen son yaptığım zincirin bir yanına batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Battım.
ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, 2 tane ilmek kaydırma yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Pardon, bir tane sık iğne yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Tığımın başına bir kere dolayıp bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. Bunun üçünü birden çekiyorum. Ve bakın zincirlerin üzerlerini teker teker doldurduk. Şimdi bir yan tarafa batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir yana geçiyorum. Oraya da ilmek kaydırma yapıyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane daha ilmek kaydırma yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tığımı bir kere doladım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Buraya batıyoruz. İlmek kaydırma yaptım. Yan tarafa geçiyorum. Oraya da ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde bütün ilmeklerin üzerlerini dolduruyoruz. Toplam 5 tane bu uç yapraklardan olacak. Tamamlayıp gelelim. Bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi şurada kestiğim ipimi içeri çekeceğim. Şöyle. Evet. Şu fazlalık ipleri keselim ya çok uzun kalmasın. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi çiçeğimizin bu yaprağına geçelim. Bunun için de yeşil ipimi aldım. Zincir çekerek başlıyorum. Hemen zincir başlangıcımı yapıyorum. Evet. 10 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi burada telimizi ayarlıyoruz. Bakın şu şekilde 0,4 milimlik bir tel. Bunu ayarlayıp şöyle bir miktar uzunluk bırakarak hemen göstereyim. Şöyle şu kısımda biraz uzunluk bırakın. Birleştirme aşamasında bu kısımdan sabitleyeceğiz çünkü. Hemen şöyle alıyorum telimi. Şu kısımdan biraz uzunluk bırakarak tutuyorum. Bakın şöyle bir kısmını uzunluk bıraktım orada fazladan. Şöyle katlıyorum ve örmeye başlıyorum. Burada zincirlerin üzerlerini teker teker dolduruyoruz. Sık iğne yaparak başlıyorum. Sondan bir önceki sık iğne zincirime battım ve sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. Tığımı başa bir kere doladım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Tam da 3 tane ilmeğim oluyor. Üçünü birden çekiyorum. Şimdi tığımın başına bir kere daha doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçtim tabii ki. Bir, iki seferde çektim. Bir tane daha ikili trabzan. 2 oldu. Bunu 5'i tamamlıyoruz. 2 tane yaptık. Üçüncü ikili trabzanım. Yan tarafa dördüncü. Ve yan tarafa beşinci. 5 tane ikili trabzan yaptım yan yana. Şimdi tığın başına bir kere doluyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Evet. Bakın uç noktaya geldik. Burada aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı zincire yani. Battım. Bir tane sık iğne. Aynı yere. İkinci sık iğne. Aynı yere. Üçüncüyü yapıyorum. Evet. Şimdi şu telimi düzeltelim. Şöyle çekiyorum. Şu iki ucunu birleştiriyorum telin. Bakın. İki ucu eşit olacak şekilde ayarlıyorum. Örgüm öyle devam edeceğim. Evet. Şimdi bu tarafta ne yaptıysak karşı tarafta da aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Şu ipimi de yürütüyorum bu sırada. Bunu da tuttum telimle birlikte. Yan tarafa geçtim.
Bakın hemen şurada batılacak yer. Burada yarım trabzan yaptığımız yerin hemen karşısı. Oraya denk geliyor. Öyle anlatayım. Battım. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. 5 tane ikili trabzan yapacağız yan yana. Birinci ikili trabzanım. Yan tarafa 2, 5 tane yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane yan yana yaptık. Şimdi yine tığımın başına bir kere dolayacağım. Şöyle. Yan tarafa bir tane yarım trabzan yapıyorum. Ben bütün işlemleri yine yukarıda yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Ne yaptığımı bakabilirsiniz. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum bakın. Şu ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Burada ipimizi bir miktar uzun keselim. Çünkü şu telleri saracağız. Bunun için ona göre keselim ipimizi. Evet. Şöyle kestim. Şimdi burada şu yürüttüğüm ip biraz kaldı, onu keseceğim. Şu kestiğim ipimi arka taraftan çekiyorum. Daha güzel durması için. Ona göre ayarlayacağım. Tam tellerin denk geldiği yerden çekeceğim ipimi. Evet. Şöyle sarıyoruz. Şu uç noktaya gelene kadar sarıyorum. Evet, bakın burada şöyle telimin arasını açtım. İpimi buradan geçiriyorum ve şöyle kıvırıyorum. İpimizi buraya sabitlemiş olduk. Fazlalık ipimi de kesiyorum. Evet. Bu parçamızı da bitirdik. Yani gülümüzün bütün parçalarını tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Artık birleşimi aşamasına geçelim. Bu parçalardan 5 tane yapacağız. Toplam 5 tane gül yapmış olacağız küçük güllerimizden. 5 tane yapıyoruz. Sonra birleştirme kısmına geçiyoruz. İlk olarak gülümüzün bu parçasını bir birleştirelim. İlk olarak gülümüzü bir yapalım yani. Şuradaki ipimin uzun kısmını kesiyorum. Şu parçanın da kestim. Şimdi hemen bakın, ben de şöyle bir tel var. 1 milimlik bir tel kullanıyorum ben. Şöyle telimi buraya koyacağım ve bu şekilde sararak ilerleyeceğim. Bakın şöyle sararak ilerleyeceğim. Hemen oraya bir miktar silikonumdan sürüyorum. Video çekerken biraz zor oluyor. Siz evde rahatlıkla ya daha kolay yaparsınız. Şöyle. Bakın bu şekilde sara sara ilerliyorum. Şuralara sıkarak ilerleyeceğim. Bakın bu şekilde. Yapıştırmak zor olursa dikebilirsiniz. Dikerek de yapabilirsiniz. Bakın bu parçası tamam. Şimdi şu yaprağımızı takacağız. Şöyle orta kısmını çok kapatmayın demiştim. Bakın oradan telimizi geçirdik ve şu uç kısımlarını silikonumuzdan sürerek yapıştırıyoruz. Şöyle. Bakın böyle yapıştırıyoruz. Evet, elim yandı biraz.
Şöyle iyice bastırarak yapıştırıyorum. Bakın bu şekilde tamamlandı. Şimdi yeşil ipimle bu kısmını sarıyorum. Telimizi sarıyoruz yani. Silikonun biraz şöyle alabilirim artık. Evet. İpimi şöyle tutuyorum uç kısmını. Şöyle göstereyim. Ve sarıyorum. Şu uç noktaya kadar sarıyoruz. Evet, bakın uca geldim. Buraya bir miktar silikonumdan sürüyorum. Ve ipimi oraya sabitliyorum. Kesiyorum. Evet. Parçamızı tamamladık. Şimdi artık birleştirelim. Bunu bir şöyle alayım. O uç kısmı kurusun. Evet. Şöyle benim çiçek telim var demiştim. Bakın 2 milimlik bir çiçek teli kullanacağım. İlk olarak bir tane gülü aldım. Şöyle şu üst kısma bir tanesini sabitliyorum. Bakın. Hemen sabitleyelim. Telimi sarıyorum. Telimin öncelikle şu üst kısımdaki görünen açık kalan kısmını kapattım. Şimdi alt tarafa doğru sarıyorum. Şöyle. Evet, bakın. Deneye deneye şöyle bunları alayım yanıma. Şöyle biraz daha. Evet. Çok seyrek olmasın istiyorum güllerim. Hemen ikinciyi takıyorum buraya. Bu şekilde. Hemen diğerini alıyorum. Karşı tarafına takıyorum. Evet, bir tane daha gülümü aldım. Bakın şöyle. Bunu da şöyle takacağım. Bakın şu iki telimin orta kısmına denk getiriyorum. Orada çok kalınlık olmaması için. Şöyle tam ortaya denk getirdim. Oraya sabitliyorum. Evet, diğer gülümü de onun karşı tarafına denk gelecek şekilde takacağım. Şöyle şuraya takıyorum. Bu tamamen her çiçeğimde söylüyorum ama sizin zevkinize kalmış şekilde ayarlayabilirsiniz. Sayısını azaltın isterseniz, isterseniz artırın. İsterseniz hepsini bir arada yapın. Mesela ben böyle ayrı ayrı takıyorum ya. Hepsini bir arada takabilirsiniz. O şekilde de olur. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şekilde. Yapraklarımızı takalım artık. Bunları da karşılıklı takıyorum. Sabitliyoruz. Hemen diğerini de karşısına alıyorum. Şöyle. Bunu da sabitliyorum. Şu telimizin uç kısmına kadar ipimizi sarıyoruz. Evet, şu uç kısma kadar geldim. Bakın buraya bir miktar silikonumdan sıkıp ipimi sabitliyorum artık buraya. Ve çiçeğimiz hazır oluyor. Evet, bakın bu şekilde çiçeğimiz hazır oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.